Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir brownie yapacağız. Şimdi malzemelerle başlayalım. Malzemelerimiz 125 gram tereyağı, 150 gram bitter kuvertür çikolata, 1 su bardağı dolusu şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 1 bardaktan 2 parmak kadar az un, 1 çimdik tuz, 2 veya 3 avuç kadar ceviz, 4 adet yumurta, oda ısısında olması gerekiyor mutlaka, 1 paket vanilin ve ben içine biraz da karamelli çikolata parçaları olan yine bir bitter çikolata ekledim. Üzerine de yine karamelli çikolatalarla süsledim. Şimdi yapımına geçersek ilk başta tereyağımızı ocağa alıp yavaşça eritiyoruz ama kesinlikle kaynatmayacağız. Tereyağımız eridikten sonra içine 150 gram kuvertür çikolatamızı ekliyoruz. Bitter olması burada önemli. Çünkü brownie'ye asıl lezzetini veren bu bitter çikolata. İyice erittikten sonra kuvertür çikolatalarımızı bir köşeye alıp soğumasını bekliyoruz. Çikolatalı tereyağı karışımı soğurken biz de oda ısısında beklettiğimiz yumurtalarımızı bir güzel çırpacağız. Üzerine şeker ekleyip. Yumurtaların oda ısısında olması önemli burada. Daha güzel kabarmasını sağlıyor. Hemen hemen bütün pasta, kek, kurabiyelerde kullandığımız yumurtalar mutlaka oda ısısında olmalı. Ve burada bir çimdik kadar da tuzumu da ekliyorum. Hepsini güzelce böyle beyaz renk alana kadar, böyle krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyorum. Sonrasında çikolatamı ısısını biraz daha kontrol edip yavaşça yumurtalı karışımı ekliyorum. Burada da eğer çikolatalı tereyağlı karışım sıcak olursa yumurtayı pişirebilir. Bundan dolayı temperleyerek yavaş yavaş çırpa çırpa güzelce çırpa çırpa eklemek çok önemli. Brownie'nin güzel kıvamını, dokusunu tutturmak için buna mutlaka dikkat etmeliyiz. Bu işlemi tamamladıktan sonra ayrı bir kapta kurularımı karıştıracağım. Yani un, kakao ve vanilyayı karıştırıyorum. Dikkat ettiyseniz burada kabartma tozu kullanmıyoruz. Çünkü brownie kabarmasını beklediğimiz bir kek değil. Tam aksine soğuduktan sonra çikolata biraz daha toplayıp içine çökecektir hatta. Ondan dolayı kabartma tozu kullanmıyoruz. Sadece vanilin kullanacağız. Bütün kurularımı karıştırıp bir güzel bir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Böylece hepsi homojen bir karışım olmuş olacak. Daha sonrasında bunları küçük bir elek yardımıyla yavaş yavaş eleyerek çok fazla da karışımdaki içindeki yumurtaları söndürmeden brownie karışımına katacağım. Brownie'ye sıvı yağ veya süt girmediği için çok koyu kıvamlı bir tatlı. Bundan dolayı kurularımı eleyerek 2 veya 3 seferde katmaya çalışıyorum ki karıştırırken arada topaklı olmasın. Un veya vanilin veya kakao arada topak topak kalmasın diye. Çünkü yavaş yavaş yedirmeye çalışıyorum aynı zamanda çok fazla söndürmemek için. İçinde dediğim gibi kabartma tozu olmadığından dolayı yumurtalarımızı da söndürürsek taş gibi çok kuru kıvamlı bir brownie harcı elde etmiş oluruz. Bu da istediğimiz kıvam olmayacaktır sonrasında. Çünkü dışı hafif çıtır, içi de yumuşak ve hafif ıslakımsı, güzel tok bir kek kıvamında olması gerekiyor brownie'nin. Burada gördüğünüz gibi kurularımı eledim. Kalanları da kaşık yardımıyla, topaklananları da kaşık yardımıyla yine karışıma katmış olduk. Bu aşamada da fırınımı 170 dereceye ayarladım. Fanlı fırına ayarladım. Fırından fırına değişiklik gösterebilir pişirme süresi brownie'nin. Bazen bazı fırınlarda fansız kısımda alt üst ayarda daha güzel pişiyor. Benim fırınımda fanlı kısımda daha güzel pişiyor. O yüzden ben fanlı kısmı ayarladım. Siz kendi fırınıza göre de ayarlayabilirsiniz.
175 derece bence ideal. Ama 170, eğer fırınınız çok kuvvetliyse 170 derecede alabilirsiniz. Şimdi cevizlerimi çok ezmedim. Bıçakla hafif dişe gelir kıvamda doğrayacağım. Büyük büyük doğrayacağım. Yani aslında doğramıyorum. Hafifçe eziyorum. Daha sonra cevizlerimi de karışımı katmış olacağım. İsterseniz bir kısmını üzerine serpiştirmek için de bırakabilirsiniz cevizlerin. Cevizlerimi koyduktan sonra 50 gram kadar tuzlu karamelli bitter çikolata ayırmıştım. Yine bunu da eritmedim. Bu tuzlu karamelli bitter çikolatayı da cevizlerle birlikte direkt brownie'nin içine atıyorum. Onlar da o şekilde daha ağza gelir, görünür bir halde daha lezzetli olacaktır ve tuzlu karamel tadı da gerçekten brownie'nin tadını damağımızda daha da patlatıyor. Burada ben en küçük kare borcam kullandım brownie'm için ve yağlı kağıdı buruşturarak iyice oturttum borcamın içine. Eğer elinizde buruşturursanız daha kolay oturacaktır. Yoksa havaya kalkıyor. Brownie'yi yerleştirmek daha zor oluyor. Burada küçük kalıp kullanmanız önemli. 20'ye 20 veya 22'ye 22 gibi bir kare kalıp kullanabilirsiniz. Eğer çok büyük bir kalıp kullanırsanız brownie çok ince olacağından pişme esnasında içi kuruyacaktır ve normal kekler gibi olacaktır. Ama çok yüksek bir kalıp kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü dediğim gibi çok kabaran bir kek değil. Bir pandispanya veya normal bir kek gibi değil. Fırınım 170 derecede ısındı. En altın bir üstüne koyacağım. Ve yaklaşık 20-25 dakika kadar hiçbir şekilde kapağını açmadan bekleyeceğim. Üzeri kapuk tutup çatlamaya başladıktan sonra kontrol etmek gerekiyor mutlaka. Brownie'de kürdan testi yaparak kontrol yapamayız. Çünkü ortası zaten hafif ıslak olacaktır. Sadece kenarına bir kürdan batırırsanız çatladıktan sonra kenarı pişmişse zaten ortası da olmuştur. Ondan sonra hemen fırından çıkartabilirsiniz. Burada brownie'nin üzerine ben karamelli fındıklı çikolatalar ekledim. Siz farklı şeyler de koyabilirsiniz veya hiçbir şey koymak zorunda değilsiniz. Brownie kendi halinde de çok lezzetli bir tatlı. Ceviz serpiştirebilirsiniz. İçine fındık katabilirsiniz. Brownie'm yaklaşık 25 dakikada pişti. Fırından aldım. Üzeri hafif böyle çıtır çıtır bir kabuk bağlamış. Çok lezzetli, çok harika kıvamlı bir brownie oldu. Fırından çıkardıktan sonra altını terlememesi için kalıptan çıkarttım. Bir köşeye aldım soğuması için. Hemen kesmiyorum. Kesersek çünkü parçalanır. Çok kıtır kıtır bir kıvamda çünkü şu an. İyice soğuttuktan sonra oda ısısında güzelce dilimleyip servise geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi üzerine koyduğum çikolata da karameliyle birlikte erimiş. Gerçekten çayın kahvenin yanında çok lezzetli, çok tok bir tatlı. Bir dilimi bile insana yetiyor. Bol çikolatalı, cevizli harika brownie'miz hazır. Siz de deneyip yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Şimdi brownie'min dokusunu göstermek istiyorum. Ve izninizle tadına bakacağım. Çünkü bütün mutfak buram buram çikolata koktu. Gördüğünüz gibi çok çok güzel, yumuşak kıvamlı içi. Dışı da çıtır çıtır kıyır kıyır. Ve tuzlu karamel birazcık onun aşırı tatlı tadını da kırmış. Gerçekten tam kıvamında damaklara şenlik bir brownie oldu. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bunun gibi güzel tariflerin gelmesini istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı mutlu günler diliyorum. Şimdiden afiyet olsun.